Dexter Diriliş 6. bölüm Kediler ve Fareler, serinin 3. yan serisinin etkileyici serisini sürdürüyor. Dexter'ın New York yolculuğunun ilk ve son yarısı arasında bir köprü görevi gören Diriliş 6. bölümde, Dexter'ın, Pratter'ın seçkin seri katillerinden biri olan Gemini'yi alt ederken, Harrison'a babalık yapma konusunda ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Ya da en azından öyle sanıyordu. Dirilişte, önceki sezonlara göre şok edici bir şekilde daha belirgin hale gelen Dexter'ın insani yönü, bölümün başlarında Blessing Camara'nın merhum annesi için yapılan dokunaklı bir anma konuşmasında ortaya çıkıyor. Ancak Pratter, hala araç paylaşım katili Red kılığı olan Dexter'ın peşine düşmeden önce çok da uzun sürmüyor ve Sadık Charlie'yi olayı araştırmaya gönderiyor. Diriliş 6. bölüm, İkizler Katili ikizinin ortaya çıkmasıyla başka bir harika gelişme sunuyor. Dexter, Pratter'ın akşam yemeği davetlilerinden 3'ünü başarıyla öldürdüğüne veya etkisiz hale getirdiğine göre, yapılacaklar listesinde sadece 2 kişi kaldı: Rapunzel ve Gemini. David Dastmalchian, Diriliş'in 6. bölümünde nihayet ilgi odağı olmayı başarıyor ve Gemini'yi bencil, egoist ve en şaşırtıcı olanı da ikiz olarak canlandırıyor. Dexter, meşhur ikizler katili kişiliğinin arkasında 2 adam olabileceğini tahmin etmemişti. Bunlardan biri, FBI'ın en çok arananlar listesinde zirvede yer almakla gurur duyuyor. İkizler her zaman çiftler halinde cinayet işlerdi ki, bu tek bir seri katil için oldukça iddialı bir iddia olurdu. Bu yüzden ikizler, ikizinin bu şekilde davranması sadece şaşırtıcı değil, aynı zamanda mantıklı da. Dexter Resurrection'ın 1. sezonunun gelecek bölümlerinde Dastmalchian'ı Gemini rolünde daha fazla görecek olmamız rahatlatıcı. Dexter serisinin tarihindeki en ilgi çekici yardımcı karakterlerden biri ve umarız en azından ilk sezonun sonuna kadar oyunda kalır. Ancak Gemini'nin ilk öldürme sahnesinin biraz aceleye getirilmiş olduğunu söylemeliyim ki, Dexter genellikle bu ikonik masa sahnelerinden hoşlanır. Gemini'nin sadece 1 değil 2 kişi olması nedeniyle geriye dönüp bakıldığında daha mantıklı geliyor. Yine de o an izleyiciler efsanevi bile olabilecek bir sohbetten mahrum bırakılmış gibi hissettirdi. Ayrıca Kristen Ritter'ın canlandırdığı Mia karakterinin öldürülmesi hikaye açısından mantıklıydı. Ancak ne yazık ki seri için kaçırılmış bir fırsat gibi duruyor. Ritter, ününün bir aldatmaca olduğu ortaya çıktıktan sonra bile İntikam Lady'si rolünde olağanüstüydü. Çünkü başlangıçta Dexter'ın mükemmel eşi gibi görünse de Diriliş'te çok özlenecek. Batista ve diğer yardımcı karakterler, Diriliş'i son derece eğlenceli hale getiriyor. Batista'nın Dexter'ı Körfez Limanı kasabı olarak takip etmesi, Diriliş'in 1. sezonunun omurgasını oluşturuyor. Onun hikayesi, küçük dozlarda bile olsa heyecan verici olmasının yanı sıra akıllıca ve stratejikti ve doğal olarak onu dedektifler Wallace ve Olivia'nın NYPD ofisine getirdi. Charlie ile hasta annesi arasındaki sevgi dolu dinamik, Diriliş'in 6. bölümünde de kısaca tasvir ediliyor ve gelecekte olası etkileri olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca Harrison, Elsa'ya yaptığı pişmanlık verici bir hamleden sonra oğlu Dante'ye bakıcılık teklifinde bulunmuş ve bu teklif neredeyse Elsa ile kötü kalpli ev sahibi arasında şiddetli bir tartışmaya yol açacaktı. Dexter ve Blessings Camara arasındaki artan dinamik, Diriliş'teki tüm o kanlı olaylardan farklı bir tempo sunan ilginç bir gelişme. Dexter, arkadaşlıkları sayesinde Harrison'a nasıl daha iyi bir ebeveyn olabileceği konusunda rehberlik ve tavsiye alıyor. Bu anlar, aksiyonun dozunu düşürse de, belki de benim zevkime göre biraz fazla olsa da, Dexter'ın Diriliş'teki en büyük hedeflerinden biri olan duygusal olarak daha ulaşılabilir olmak, elinden gelenin en iyisini yapmak. Bu nokta, bölümün sonlarına doğru, Dexter ve Harrison'ın geleceği hakkında konuşmasıyla daha da netleşiyor. Dexter Harrison'ı kendisi gibi bir karanlık yolcuya sahip olmadığı için reddetmiyor. Aksine, Harrison'ı olduğu gibi kabul ediyor ve içindeki iyiliğin kesinlikle annesi Rita'dan geldiğini fark ediyor. Mia'nın ölümünün ardından, Batista ve 2 NYPD dedektifi, bir sonraki en iyi hedefleri olan Harrison'ı yakalamak için muhtemelen kafa kafaya verecekler. Aynı zamanda Prater ve Charlie, Dexter'ı yakından takip ediyor ve Harrison'ı da onlardan saklayamıyorlar. Dexter'ın hayatında yakın olmaya çalıştığı çoğu insan gibi, Harrison da Dexter için büyük bir zayıflık ve yük olmaya doğru gidiyor. Batista'nın Dexter'ı yakalayıp tutuklamasındaki bağlantısı olmasının yanı sıra, Prater'a Dexter'ın bir sahtekar olduğuna dair kanıt da sağlıyor. Dexter ve Harrison, Dexter Resurrection 1. sezonunun sonunda bu sebeplerden dolayı New York'tan ayrılmak zorunda kalabilirler.